Jeep Renegade ile birlikte Balokko'dayız. Jeep, bu görmüş olduğunuz yeni Renegade modeliyle küçük crossover sınıfına giriş yapıyor. Bakalım DNA'sındaki arazi yetenekleriyle Renegade rakiplerinden üstün özelliklere sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Renegade'in tasarımı Jeep'in efsanevi modeli Wrangler'dan aşina olduğumuz kutu formuna sahip. Yuvarlak farlar ve 7 parçadan oluşan meşhur panjur Renegade'de retro bir hava katmış. Çıkık ve köşeli çamurluklar sayesinde otomobil profilden oldukça kaslı görünüyor. Renegade'in arka tasarımı ise bir hayli farklı. Kare ve ortasında çarpı işareti olan stop lambaları 1941'de üretilen Jeep Willys'e bir gönderme niteliğinde ve fazlasıyla dikkat çekici. Tasarım konusunun kişiden kişiye farklılık gösterdiğini zaman zaman testlerimde söylüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben Jeep Renegade'i ilk gördüğüm andan itibaren çok beğendiğimi net bir şekilde söyleyebilirim. Siz de aracın tasarımı ile ilgili düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Böylece Renegade'in tasarımı ile ilgili küçük de bir piyasa araştırması yapmış olabiliriz. Renegade'in içi de dışı gibi sınıfındaki rakiplerden farklı olmayı başarıyor. Burada ilk dikkat çeken unsur Wrangler'dan alınıp Renegade'e entegre edilen ön yolcunun karşısında duran tutamak. Bu tutamak sayesinde Renegade'in içinde de arazi aracı hissi çok net bir şekilde vurgulanmış. Dokunmatik multimedya ekranının üstündeki 1941'den beri üretiliyor mesajı da geçmişe adeta bir gönderme niteliğinde. Kabinde sunulan malzeme kalitesi küçük crossover sınıfının beklentilerini karşılayacak kadar iyi. Ayrıca üst taraflarda kullanılan yumuşak plastik malzemelerde bu kalite algısının biraz daha yukarı çekilmesinde pay sahibi. Kumandalara erişim ve kullanım da kolay. Ancak her ne kadar Jeep ve Fiat güzel bir ortaklığa gitmiş olsalar da burada kullanılan klima kumandalarının Giulietta'dan ve 500L'den alınıp ufak değişikliklerle bu araca entegre edilmiş olması bence biraz düşündürücü. Ön sırada sunulan yaşam alanı geniş. Küçük eşyalarınız için de elinizin altında yeterli alan sunuluyor. Arka sırada sunulan diz ve baş mesafesi iyi. 351 litrelik bagaj hacmi de beklentileri karşılayacak düzeyde. Renegade ülkemize 3 farklı motor seçeneğiyle ithal ediliyor. Bunlardan 2 tanesi önden çekişli, bir tanesi ise 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Önden çekişli olanlar 1.4 benzinli ve 1.6 dizel motora sahip. 4 tekerlekten çekişli versiyonsa 2 litrelik dizel motora sahip ve Trailhawk olarak adlandırılıyor. Benim kullanmış olduğum araçta 1.6 litrelik dizel motor görev yapıyor. Bunu daha önce Giulietta ve 500L testlerinde de kullanmıştım bu motoru. 120 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor bu motor. Ayrıca 6 ileri manuel şanzımana sahip. Motorun yapısı genel olarak performans beklentilerinizi karşılayacak bir karaktere sahip. Yumuşak geçişlere sahip şanzımanla uyumu da oldukça iyi. Süspansiyonların yapısı genel anlamda konforlu. Darbeleri iyi bir şekilde filtreliyorlar ve sessiz çalışıyor olması da bence çok büyük bir avantaj. Direksiyonun ağırlık dengesi iyi. Otomobili yönlendirmek istediğinizde de size hızlı ve yerinde cevaplar veriyor. Gelelim yakıt tüketimi konusuna. Ben Renegade'i Balokko pisti çevresinde yaklaşık 85 kilometredir kullanıyorum ve yol bilgisayarında bana şu anda 7,5 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Renegade'in boyutları ve performansı dikkate alındığında bence bu iyi bir değer. Ama yine de daha sakin bir kullanım karakteriyle bu rakamı daha aşağıya çekmek de olası. Jeep Renegade, maskülen tasarımıyla sınıfındaki rakiplerinden kolaylıkla ayrılacak bir tasarıma sahip ve bence gerçekten de çok yakışıklı. Sürüş özellikleri genel anlamda beklentileri karşılayacak kadar iyi ve konforlu. Ama bir tane eksisi var. O da ilk etapta sadece manuel şanzımanlı olarak ithal ediliyor olması. Eğer otomatik şanzımanlı bir Renegade almak istiyorsanız Mayıs 2015'i beklemeniz gerekiyor. Görüşmek üzere.